Artık son zamanlarda hayatımızda değişiklikler oldu. Hayatın yeni normalinde maske ve mesafe, yani bu ikiz kardeşler ayrılmaz bir gerçek. Peki maske nasıl bir şey? Bugüne kadar hep karşımıza çıkan maskelerin hepsi gerçek miydi? Yoksa gerçek maske farklı bir şey mi? Yani kısacası sağlığınız adına sizi koruyabilecek gerçek maske nasıl olur, nasıl üretilir? Bunu görmeye tam da yerine geldik diyebilirim. Türkiye'de evet, özellikle bu dönemde sanayi kapasitesi gelişimi inanılmaz bir şekilde arttı. Zor zamanlar yeni becerileri doğurur diye her seferinde dile getiriyoruz. Sağlık alanında da böyle oldu ve belki de ülkenin en önemli tesislerinden bir tanesini kazanmış olduk. Şimdi oradayız. Hep birlikte ya bu maske nasıl yapılıyor diye merak edenlere girip inceleyelim. Bu alanlar kontrollü alanlar oldukları için mutlaka kendimizi de ona göre giyinmemiz gerekecek. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şimdi tabii hazırlık yapmak için geldik. Burada giyineceğim. Evet. Gayet güzel oldu. Bir de maskemiz var. Bu da burada üretilen maskeler mi? Bunu da takıyorum. Evet, artık üretim alanına gidebiliriz bence. Hazırım diye düşünüyorum. Hadi gidelim. Evet, üretim alanına buradan giriyoruz. Elimi uzatıyorum. Dokundurmama gerek yok ve açıldı. Hoş bulduk, tekrar merhaba. Evet, tabii bu kadar hassas bir şey. Niçin? Hijyenik bir üründen bahsediyoruz. Yüzümüzü örtüyor. Dolayısıyla cildimize doğrudan değiyor. Yapılan araştırmalar maskenin yüzeyinde enfeksiyonların yaklaşık, yani enfeksiyon yapan mikroorganizmaların yaklaşık bir haftaya kadar kalabileceğini gösterdi. Dolayısıyla bu tip ürünlere dokunurken de oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kontrollü alanların sağlanmasının sebebi o. Dolayısıyla yapılan ve üretilen maskelerde mutlaka iyi üretim uygulamaları dediğimiz bu tip alanlara ihtiyaç var. Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Burada maskeyi ne yapar? 3 katmanımız var. Hep deniyor ya 3 katlı maske diye. Aslında bir filtre tabakası olması gerekiyor. Yani maskenin bir işlev yapması için sizin taşıdığınız veya ağzınızdan dışarıya doğru çıkmasını engellemek istediğiniz mikropları ne yapacaksınız? Bir şekilde filtre etmeniz lazım. Bu tip maskeler kişinin kendisini değil ama etrafındakileri koruyorlar. Dolayısıyla hem benim kullanmam hem sizin kullanmanız gerekiyor ki biz vücudumuzdan çıkanları filtre ederek çıkartalım. Burada da en iyi bariyer tam da işte bu maskenin arasındaki katman. Yani bizim için önemli katman bu. Bunların hiçbir tanesi normal dokuma kumaş değil. Bunların hepsi özel non-woven teknolojiler dediğimiz örme veya dokuma içermeyen özel dokular, özel kumaşlar. Elyaflardan doğrudan elde ediliyor ve özel baskı preslerle bu hale getiriliyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptığı büyük girişimle birlikte 450 milyona yakın maskeyi vatandaşlarına ücretsiz dağıttı. Belki de dünyadaki en önemli uygulamaların başında geliyordu. Evet, bu kadar maske dağıtıldı ama bunun teoride, yani bugün yapılan uygulamasında siz eğer maskeyi üretiyorsanız devlet size aynı zamanda bu filtre görevi gören kumaşı da teslim ediyor. Maskeyi başka maske yapan ne özellik var? Tepesinde bir tel kısmı var. Bu tel kısmı burnunuzun şekline göre alması önemli. Çünkü burun kavsine oturmadığı zaman iyi bir bariyer etki gösterme şansı yok maalesef. 3 katman bir araya geliyor. Bu 3 katman adeta bir pili makinesine giriyor. Pilileme hattına girdikten sonra ayrı bir ütü hattına giriyor. Bunu tam 3 katman haline getiriyor ve buradan kaynaklanmış maskeler dışarıya ultrasonik olarak kaynaklı vaziyette bu şekilde geliyor. Yani üzerinde herhangi bir lastik kaynaklı değil. Tabii bu sistemleri ürettiğim maske ile kulak takma hızı birbirinden farklı olduğu için sistem ikiye ayırıyor. Üretilen gövdenin bir tanesi bir tarafa, üretilen gövdenin bir tanesi bir tarafa geliyor. Salgının ilk dönemlerinde daha çok dikişli maskeler gördük. Ama bugün artık şartlar değişiyor. Bugün böyle yerler kuruldu ülkemizde. Sadece bir tane değil, birçok yer var. Ve bugün artık böyle son teknoloji tesislerde adeta dikiş makinesi kullanılmadan ve ürün banttan ayrılmadan hijyenik ürün, hijyenik halde kumaştan son ürün haline gelinceye kadar aynen bu şekilde devam edebiliyor. Bakın, gelen lastik parçası var. Buradan bobin geliyor. Bu mekanizmanın etrafına seriyor. Gördünüz mü? Tek tek yapıyor. Gerdikten sonra kaynağı yapmadan önce hemen bir makas giriyor, ipi kesiyor.
Sarıyor, kesiyor, kaynatıyor. İnanılmaz bir yöntem. Buraya geldiğimizde nereden bileceğiz? Kaç ürün var burada? Ne kadar ürün üretildi, ne kadar ürün paketlendi. Anladığım kadarıyla bir sayaç var burada. Burada 50 tane maskeyi biriktiriyor. Siz alıyorsunuz burada. Peki burada asıl bir de aynı zamanda kalite kontrol. Tabii bütün maskeler kalite kontrolü yapılmayacak mı? Bir sayı kontrolü ile birlikte aynı zamanda maskenin sağlamlık kontrolü de yapılıyor. Ama unutmayın bunu gerdirmiyoruz çünkü ultrasonik kaynakla yapıldığı için gerdirmek bile bunu tehlikeye, bu ürünün kalitesini bozma noktasına götürebilir. Üretim bandı bitti. Bu sefer de paketleme tarafına geliyoruz. Arzu ederlerse kutu şeklinde böyle paketlenebilir veya daha küçük paketleme şekilleri olabilir. Buraya maskeler geliyor ve sarılıyor. Sarılarak arkasından tam otomatik ambalajlar, hazır ambalajlar arkadaşlar çıkıyor. Muhteşem, gerçekten çok iyi. Hiç el değmeden yapılabiliyor ve oldukça hızlı bir üretim kapasitesi var. Bu sayının çok da artacağını düşünüyoruz ama Türkiye dünyada artık maske üretimi konusunda önemli merkezlerden bir tanesi olmuş durumda. Belki de Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci üreticisi diyebiliriz. Bu sayede Türkiye yardım elini de bütün dünyaya ulaştırırken kendi vatandaşlarını da hiçbir şekilde maskesiz bırakmıyor. Sağlıkla kalın diyorum efendim.